đó. Valla. Ayağım var tepurlama. Ha, ha. Bılyak var. Evet dostlar, Durbar Meydanı'ndayız. Durbar Meydanı nedir? Durbar kelimesi aslında Sanskrit kökenli olur, kraliyet sarayı anlamına gelmektedir. Katmandu'daki Durbar Meydanı, Nepal'in başkenti Katmandu'nun tam kalbinde, tam şehrin merkezinde tarihi bir merkez, tarihi bir saray kompleksidir burası. Burası sadece bir saray değil. Burada görecekleriniz aynı zamanda tapınaklar, heykeller, avlular ve eski kraliyet yapılarının bir araya geldiği bir kültür merkezidir burası. Nepal'e geldiğinizde Durbar Meydanı dediğinizde 3 ana şehir ortaya çıkar. Bir Katmandu Durbar Meydanı, şu anda olduğumuz yerde, başkentte en büyük ve en bilinen. 2. Patan Durbar Meydanı, sanat ve mimarisiyle ünlü. Katmandu'nun biraz güneyinde bulunuyor ama. 3'e gelirsek Paktapur Durbar Meydanı. Orası ise Orta Çağ dokusunu en iyi koruyan ve daha sakin bir atmosfer sunan bir meydandır arkadaşlar. Ama her biri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. O kadar değerlidir buralar. Sizlere birazcık tarihinden bahsetmek istiyorum buranın. Kraliyet merkezi Durbar Meydanı tarih boyunca Nepal krallarının ikamet adresi olmuştu. Ayrıca yönetim merkezi olmuştur burası. Burada kraliyet mahkemeleri kuruldu, devlet yönetimi ve dini törenler düzenlenirdi. Dini ve kültürel merkez diyebiliriz burası için. Meydan çevresinde birçok tapınak ve heykel bulabilirsiniz. Hindu ve Budist etkileri bir arada bulunabilir. Kraliyet törenleri ve festivaller genelde burada gerçekleştirilir. Durbar Meydanı, Nepal'in merkezlerinden, en iyi örneklerinden birini barındırıyor burası. Ve özellikle bakarsanız pencereler, kapılar ve çatı süslemeleri oldukça detaylıdır arkadaşlar. Kraliyet Sarayı. Eskiden Nepal krallarının yaşadıkları bir bölümdü burası. Tabii bugün bazı bölümleri müze olarak kullanılmakta ama girip ücreti karşılığında burada gezebiliyorsunuz. Yaşayan tanrıça Kumari'nin yaşadığı yer, Taleju Tapınağı gibi tarihi yapılar burada bulunmakta arkadaşlar. Burada avlular, taş heykeller, meydanın avluları halkın buluşma noktası diyebilirim sizler için. Ayrıca burada festivaller, törenler yapılmakta arkadaşlar. Burası gerçekten halk için çok önemli bir merkez diyebiliriz. Eski döneme geçmek gerekirse Orta Çağ'dan itibaren Nepal kralları burada yönetimlerini sürdürdü. Dini ritüellerini organize etti. Onun dışında günümüzde ne olarak kullanılıyor? Tabii resmi kraliyet merkezi olmasa da bu meydan kültürel ve turistik bir merkez olarak hayat buluyor diyebiliriz burası. Festival dönemlerinde burası çok kalabalık oluyor arkadaşlar. Meydan o dönemlerde çok aktif olarak kullanılıyor. Katmandu'daki önemine geçmek gerekirse şehir hayatının kalbi diyebilirim burası için. Turistler için Nepal kültürünü ve tarihini görmek için en ideal yerlerden bir tanesi burası. Yerel halk için de çok önemli ama turistler için çok daha ilgi çekici. Burası bir buluşma noktası diyebilirim. Kısaca özetliyorum. Katmandu Durbar Meydanı hem tarih, hem sanat, hem de din açısından Nepal'in en değerli, en önemli merkezlerinden bir tanesi. Bahsettiğim gibi kraliyet sarayları, tapınaklar, heykeller ve festival alanlarıyla yaşayan bir tarih adeta arkadaşlar. Haydi bakalım devam edelim gezimize.
Akşam burayı çekmiştim. Gündüz vakti böyle. Çok güzel hediyelik eşyalar alabileceğiniz yerler var burada dostlar. Şimdi ayrıca şunu söyleyeyim. Buraya geldiğinizde bunların satranca benzeyen oyunları arkadaşlar. Şimdi buralarda bu girişlerde bir bilet almanız gerekiyor. Onu bir başta söyleyeyim size. Tek girişlik ve çok girişlik olarak 2 adet alabiliyorsunuz. Onların detaylarını şimdi bilet kişisinde ben sizlere söylerim. Kızların güzelliğine baksanıza. Bir kahvaltı yapmak istiyorum. Ondan sonra bir para bozduracağız. Bir bankadan mı bozdursak yoksa exchange ofisten mi bozdursak diye baktım. Şu anda kurlar biraz 142 civarında exchange ofislerde. 300-400 dolar bozdurduğun zaman yüksek meblağda fark ediyor. Yok canım. Gidelim bir exchange ofis bulalım, ondan sonra zaten sizlere nereden bozdurmanızın mantıklı olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Dostlar sizlere momo yemeye geldim yine. Momo yiyeceğiz. Momoların pişme tencereleri bunlar, bakın. Ben şöyle gideceğim, momoyu çekeceğim. Yeah, show me please bro. Bakın momolar böyle buharda pişiyor. One minute. Okay. Ha, Chicken momo. bu Chicken. tavuklu. Yes. I try beef momo bro. This is veg. This veg? Veg. Okay. And there buff. Burada da buff var arkadaşlar. Buff there, Ramazan. Oh, ben bundan yiyeceğim bakın. Hadi bakalım, I'm wait bro. Okay. You are busy. Yes. One day. Bakın burayı da size göstereyim. Burası böyle telefoncuların falan olduğu bir sokak. Buranın en iyi yapanlarından bir tanesi. Bak. Kankam da burada. Fiyatlarını göstereyim. Ben buffalo etinden olanı istedim. 190 rupi 10 tanesi. Daha önce tadına baktım ama ben vejeteryanını ve tavuklusunu yedim. Buffalo etinden yapılanını yemedim. 190 rupi ne yapıyor? 1,5 dolar bile yapmıyor. Nerede benim Türk liram? 190 bufi bugün 56 TL para yapıyor arkadaşlar. 56 TL'ye güzel bir dedim burada yiyelim. Ondan sonra da tabii günümüz daha güzel olur. Momom geldi. Momom böyle. Momom böyle geldi dostlar. Yani mantı çorbası gibi düşünebilirsiniz. Havuç mavuç. Bir sos dökmeden böyle bir tadına bakmak istiyorum. Oo, çok güzel. Çorba da içmiyordum uzun zamandır, bu çok iyi oldu. Bayılacaksınız, size bunu diyeyim. Gelince Momo'nun tadına kesinlikle bakın. Sizin Everest'e çıkmadan uğramanız gereken en önemli yerlerden bir tanesi bir eczane. Then also you leave the review. Şimdi sizlere bahsetmem lazım. Bu Zalomit ilacı arkadaşlar, ne zaman kendinizi kötü hissederseniz başlamanız gereken bir ilaç. Yani yüksek irtifada kullanmanız gereken bir ilaç. Çıkmadan bir gün önce başlamanız gerekiyor. Bu gördüğünüz ilacı yarıya bölüyorsunuz. Yarısını sabah, yarısını akşam içiyorsunuz. Eğer ki gerçekten kötü hissederseniz sabah tam, akşam tam içiyorsunuz. L-Doper'e geçiyorum. L-Doper'de yüksek rakımda ishal rahatsızlığı, ishal durumu olabiliyor arkadaşlar. İshal olduğu zaman da ishal başlangıcında bundan 2 tane atıyorsunuz. Sonra bir içmeye devam ediyorsunuz. Sonra baş ağrısı için bu ilaç. Parasetamol. Bundan da 2 tane alıyorum parasetamolden. Sonra dudak nemlendiricisi, 50 faktörlü güneş kremi,
Sonra kesinlikle olması gerekiyor. Dezenfektan. Ayak bandı 2 adet alıyorum. Ondan sonra. Şimdi bu. Bunun adı ishal, kusma, aşırı terleme gibi durumlarda sizin kurtarıcı ilacınız diyebilirim. Bunu 1 litreye, bunu 1 litreye atıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra for one day this only one time ya. Yes. Okey. Bunu bir tane içiyorsunuz ama ben 10-12 gün boyunca orada olacağım için bundan 10 paket aldım. Sonra pastil, sonra yara bandı. Bunların hepsine 2890 Nepal rupisi, yani 850-860 TL. Burası benim aldığım ilaçlar. Düşünün, sadece ilaçlar bu kadar. Gerisini siz tahmin edin. Sir, what's your name? Sushi. What? Sushi. Shishil. Shishil. Nice to meet you, bro. Yeah, thank you, sir. And I buy every year for 2 weeks. That's it. After this, nothing. I can go normally, yeah? Normally, Okay. Şöyle de göstereyim dostlar. Beyefendi sağ olsun çok yardımcı oluyor. Her şeyi söyledi. Kaç kere kullanacağımı, kaç kere neye dikkat etmem gerektiğini hepsini söyledi. Ve ben burada işimi bitirdim. Sir, thank you so much. Welcome, sir. Goodbye. Bye bye. Have a nice day. Thank you, sir. Bu ilaçları şimdi, this your, this for me. Okay, goodbye. Bye bye. İlaç alışverişimizi bitirdik. Bu civarlarda bekliyordum zaten. Bir 2000-2500 tutar diye düşünüyordum. 2800 tuttu. Var ya, çok masraflı bir iş. Hiçbir şey yokken ilaçlara tak diye 850 lira para veriyorsun. Okey. Şimdi gidelim eşyalarımızı bırakalım. Bu eşyalar için de bir tane çanta almam gerekiyor. Hepsinin bir yerde durması için. Sonuçta yolda düzen de önemli. Düzenli bir şekilde gidersek o önemli bir şey. Ben size söyleyeyim. Hepsini böyle bir yere atmaktansa bir çantanın içerisinde durması. Akacakları ayırırız. Dökülecekleri ayırırız. Diğerlerini hepsini bir yerde tutarız dostlar. Okey. Haydi bakalım, ben gidiyorum. Alışveriş macerası başladı. Bu şekilde yardımcı olan çok yer var. Ben geçen bir yere sormuştum hangisini alayım, hangisini almayayım diye. Yardımcı olan bir sürü yer var. Ben buraya gittim çünkü Google yorumlarına baktım. Yabancıların çoğu yazmış, çok yardımcı oluyor. Çok beyefendi birisi diye de. Yani yanıltmadı beni de bu açıkçası. Haydi dostlar, görüşürüz. Ben şehre geçiyorum eşyaları bırakıp. Paramızı bozdurduk. İlaçlarımızı aldık ve şehrin merkezindeyiz. Kalabalığı görüyorsunuz değil mi dostlar? Yani sonuç olarak Nepal 30 milyonu aşkın bir nüfusa sahip bir ülke arkadaşlar ve şu an bulunduğumuz Katmandu'nun nüfusu da 2,5-3 milyon arasında. Bunlar 2021'de falan bakmışlar. Ben internetten baktım nüfuslarına. En son resmi olarak 2021 yılında sayım yapılmış. Çantamı aldım. Bugün bir oturmak istiyorum. Bir tane video hazırlamak istiyorum. Sonuçta 2 gün sonra yola çıkıyorum en geç. 17'si gibi. Biraz da dinlenmiş olmak istiyorum. Böyle enerjili bir şekilde bomba gibi başlamak istiyorum. 3 aydır hiç dinlenmeyen bir insanım abi. 3 aydır Sri Lanka, Hindistan, mekik dokuduğum için şu anda yapmam gereken tek şey Hindistan'a yorgun çıkmamak. O yüzden onunla uğraşıyorum dostlar. Güzel bir de momo yedik. Ya momo bu insanlar için o kadar önemli ki. Tişört bile basmışlar. Ben momoyu seviyorum diye düşünün. Şey düşün. Bizim ülkemizde ne var? İskender. Bursa'da tişört düşün. Ben İskender'i seviyorum diye. Adamlar tişört yapmış. Ben, ay, kalp, momo. Hello. Şuradan gidelim. Burası kapalı yol. Buradan sonra çok güzel kafeler falan var. Biliyorsunuz zaten buraları göstermiştim size. Yani burada bir de beni şaşırtan Exchange Office'ten
ziyade bankaların daha iyi kur vermesi. Could be a debater. Evet, Katmandu'da 4. günümüze girdik. Vay be ne hızlı geçiyor. Dün geldim ben buraya sanki. 4 günde yine iyi yol kat ettik be Katmandu'da. Güzel yerleri gördük. Ama tabii yavaştan alıyorum öyle. Çünkü dönünce değerlendireceğim. Her yere dönünce gideceğim burada. Ben şu bankada bozdurdum dostlar. Sol tarafındaki şu bankada parayı bozdurdum. Bugünün kuruyla 1 dolar 144.7'den bozdurdum. Şimdi şu exchange ofise bir girelim bakın. Şuraya bir bakayım. Buranın kuru ne kadar? 142. Bakın bankada bozdurdum 144'e. Exchange ofiste 142'den bozuyor. İyi. Bankayı bulduğumuz iyi olmuş. Başka bankaya da gidip sordum. 144.5 dedi. Yani 3 kuruş 5 kuruş fark ediyor. Bankada sadece işlem biraz uzun sürüyor. Bunu söyleyeyim size. Paranın bile fotokopisini çektiler. Ciddi söylüyorum size. Paranın fotokopisini çekti adam. O herhalde şeylerden, seri numaralarından falan. Sonra paranın altına imza attırdı. Böyle birazcık uzun sürdü ama uzun sürdü dediğimde 15 dakika. Haydi bakalım, burası da kapalı yol. Şurası benim sürekli çay içtiğim yer. Gelin bir tane daha çay içelim orada. Bir günün değerlendirmesini yapalım. Çok ahım şahım bir çay değil ama ne bileyim ya, çok da temiz de değil ama ben sevdim böyle. Bak. Bak burası işte. Al baba. Hello bro. How are you? I'm fine bro. What's today? It's second time. Give me please one tea. I come here 4 days ago. 4 days every time I'm in here bro. How much? 30 rupees ya? Yeah. 30 rupiye. Bakalım bu kaç? Please bro. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Şöyle oturalım. Yerlerde kuş sıçmıkları. Şurası biraz daha temiz gibi. Oraya oturalım. Şimdi dostlar, 2 gün kaldı. Bugün ilaç aldım. İlaç videomu çektim zaten. Gördüğünüz gibi bir paket dolusu ilaç aldım. 800 küsür liraya, 850 liraya. Yani öyle bir yer ki çıkarken hem maddi olarak hem mental olarak hem fiziksel olarak bütün komple olarak hazırlanmanız gerekiyor, hazır olmanız gerekiyor. Şey fiyatları var, kapıdan giriş fiyatları. Ondan sonra işte National Park giriş ücreti var. Onlar da üçerden 6.000 rupi. Sadece 6.000 rupi giriş kapılarını ödeyeceğiz mesela. Koskoca Allah'ın dağına çıkarken 6.000 rupi ödeyeceğiz. Yani 1800 lira sadece kapıdan girişte para ödeyeceğiz arkadaşlar. 3.000 2 kere ödeniyor o para. Yani ekstra bir şey eklemedilerse şu an durum böyle. Ondan sonra işte kiralayacağımız malzemeler, satın alacağımız malzemeler. Kışlık sadece ince bir montum var. Kalın bir mont almam gerekiyor. Aralıktayız. Ocak'ta geri döneceğim. Uyku tulumu almam gerekiyor. Yattığınız yerler bazen çok soğuk olabiliyor. Soba sabaha karşı sönmüş olabiliyor. O yüzden uyku tulumuyla uyumanız gerekiyor. Uyku tulumu alacağım mı, kiralayacağım mı bakacağım fiyatlarına. Uyku tulumları değişiyor. -5, -10, -20, -30 gibi şeyleri var. Seçenekleri var. Ben -20 falan almayı düşünüyorum. Çok takılan bir adam değilim. Ben 12 sene boyunca Rusya'da yaşadım abi. Üniversite hayatım
Lisansım, master'ım, doktoram hepsi orada geçti. Düşünün yani ömrümün 1/3 orada geçti. Ve eksi 40, eksi 45'leri görmüş birisiyim. Ben Sibirya'ya da gittim, Baykal'a da gittim. Bu yüzden soğuğa erkeklik yok bu arada. Bunu baştan söyleyeyim size. Soğuk o erkekliği ben işte dayanırım falan öyle bir dünya yok. Ağzına sıçar koyar kenara yemin ediyorum. O yüzden uzun yıllar Rusya'da yaşamış birisinin sizlere tavsiyesi olarak beni gördüğünüzde bu kadar hazırlanıyorsam bilin ki vardır bir sebebi. Uyku tulumu alacağım, eldiven alacağım, ayakkabı almak zorundayım. Bunlarla geldim buraya. Bunlarla çıkılmaz. Ondan sonra ayakkabının altına krampon almak gerekiyor. Çivi. Sabahları çok buzlu oluyor kar. Orada kaymamak için krampon yapışsın diye. Günlük bir 8-10 saat en az yürüme süresi. İçine en az 2 tane ekstra içlik alman gerekiyor. Hem alt hem üst içlik. Sonra ter emici yani içliklerin termal olacak. Bir de terini emen tişört, atlet gibi bir şeyler alman gerekiyor. Ben atlet giymeyen bir adamım ama mecburum burada giymek zorundayım. Ondan sonra başka? Gel gelelim kamera. Kameraya yedek hafıza kartı, 30.000 amper, 30 binlik bir power bank. Ekstra 3 tane daha power bank'im var. Bayağı masraflı oldu ya. Beklediğimden daha masraflı çıkmaya başladı bu iş. Sonra bir de orada Lukla'dan başladıktan sonra içtiğin su bile pahalılaşıyor. Bir yerde örnek veriyorum 50 rupiye alıyorsan bir sonraki köyde 70 rupi, bir sonraki köyde 100 rupi. Böyle fiyatlar da bayağı artıyor. O etkenler de var. Bayağı zor işler dostlar. Yani Nepal Everest'e çıkmak öyle hadi ben çıkıyorum değil. Her şekilde hazır olmanız gerekiyor. Neyse. Şimdi gideceğim. Biraz hazırlanacağım. Bir video çıkarmak istiyorum en azından. Fare tapınağını yapmak istiyorum. Bakalım fare tapınağı dikkat çekecek mi? Şehrin merkezindeyim. Buradayım. Şöyle güzel bir çayımı içiyorum. Sonra da bir kafeye gidip oturacağım dostlar. Dostlar öyle bir acıktım ki anlatamam size. Bir Çin restoranına geldim. Tek zaman. Wow. Zaten kendisi acı. Bir de acı getirdim. Böyle bir ha. Gerçekten çok lezzetli. Ben seviyorum ya. Tavada böyle fıtıra fıtıra yapıyorlar ya. Bugün 2 kere üst üste bir tavuklu, bir buffalo etli momo yedim. Bunun üzerine bugünkü 3. öğünüm. Çok acıymış ha. Bu arada burada tavuk eti buffalo etinden çok daha pahalı, haberiniz olsun. Yani tavuklu yiyeceğiniz yemekler daha pahalı. Şehrin merkezinde böyle geçerken gördüm. Girip denemek istedim. Hadi bana afiyet olsun. Çıkarız biraz gezeriz. Bu saate kadar video yaptım. 3-4 saattir video yapıyorum.
Assalamualaikum Saudi. Böyle yolda geçerken bulduğum şeye bak. Japon usulü üzerine kaşar eritilmiş patates. Çok lezzetli. Biraz önce şey yedik, noodle yedik. Ama havasından mı suyundan mı o kadar açım ki. Motor becerime bak, ağzıma sokamadım, dişime vurdum. Çok eğlenceli bu yemek. Böyle bunu şey yapıyorlar. Püre gibi yapıp ondan sonra uzun uzun yapıp öyle kızartıyorlar. Yoksa Allah'ını seversen böyle patatesi nerede bulacaksın? Kumpir patatesi alsan yine bu kadar uzun patates çıkmaz. Ama çok yağlı. Tuz alayım geleyim ben. Çok tuzsuz. Patates kızartması tuzlu gidiyor abi. Hadi bakalım dostlar. Bunu da size göstermek istedim. Böyle. Uzun patates kızartması Japon usulü. Böyleymiş. Japonya'ya gittiğimizde orada da bakarız. Karşılaştırırız bir nasıl olduğunu. Hadi afiyet olsun bana. Burası böyle bir food court. İşte ne bileyim pizzacısı, hamburgercisi, momocusu, sushicisi ve benim gibi patates kızartma yiyenleri. Bazı tesadüfler boşuna değildir derler ya dostlar. İşte öyle bir an yaşadım şimdi. Sude'yi hatırlar mısınız? Hani yolda giderken bende de ondan var diye arkamdan seslenmişti ve çok tatlı bir sohbet etmiştik kendisiyle. Otelinde telefonunu unutmuş. Neyse yazdı bana, zaten Instagram'dan ekleşmiştik. Yazdı bana, dedi telefonumu alabilir misin? O an ne dedim biliyor musunuz? Her zaman inandığım bir şey vardır. Hiçbir tesadüf değildir. Ondan sonra şimdi geldim Sude'nin otelinden. Onun telefonunu aldım. Artık herhalde bir ay sonra ona teslim ederim. Türkiye'ye döndüğümde, yani eğer bir ay sonra dönersem Türkiye'ye, buradan başka bir yere gitmezsem. Sude ile benim tanışmam lazımmış. Bir onun bana Namaste bro. Türkiye. Thank you. Şimdi onu diyorum işte, tanışmamız gerekiyormuş. Hello bro. Şimdi sizlere böyle bir sokak göstereceğim. Ama biz gireceğiz. Bu sokak Katmandu'nun gece kulüplerinin, strip club'larının olduğu güzel bir sokak. Tabii bugün hafta içi, pazartesi olduğu için herhalde en boş anlarından birini yaşıyordur. Tabii oteller, hosteller bu bölgede yine çok fazla. Genelde turistlerin çok gezdiği bir yer. Bu sokağı göstereceğim size. Akşam akşam bir bakın bakalım ne varmış. Hafta sonu burada olursak bir de akşam bakarız buraya nasıl bir yer olduğuna. Tabii her köşede böyle abiler duruyor. Geçerken size yanaşıyorlar, işte brokoli içiyor musun, brokoli ister misin diye. Burada efsane bir şekilde arkadaşlar brokoli tüketiliyor. Çok brokoli içen var. Şöyle göstereyim. Buradan başlıyor işte Kulüp 9. İçeride gördüğünüz gibi yerler, mekanlar. Burada neymiş? Tamel Star Strip. Ondan sonra burada Lyon Bollywood, yine strip. Güzel şu şekilde restoranlar var. Ben bu sokağı çok sevdim. Buradan geçmiştim ama akşam geçince daha bir hoşuma gitti burası. Böyle bir sokak burası dostlar.
Neymiş? Havadan lamp. Burası da Best Club diyor bakın. Best niye? Orasını bilemem. Gitsem bile bugün gitmem. Çünkü pazartesi günü buralarda zaman harcamaya bile değmez dostlar. Burası neymiş? Maybe later. Maybe later. Thank you bro. Burada spa dükkanları, masajlar vesaire vesaire. Öyle bir yer açıkçası güzel dostlar. Geldiğinizde de aklınızda bulunsun. Bak arkamdan geliyor bak. Hello hello diyor. Brokoli satacak aklınca bana. No, thank you so much bro. Maybe later. Today I think not good. No people here today. Okay, no problem. Thank you so much. People, then, Sky Dance varmış Yeah, bakın. Sky This Dance. strip bar. Pre-entry. Free entry. Yeah. Okay. Okay bro, I know. After I come back. Thank you so much. See you later. Rose Bar. Girişe bakar mısın? Çok iyi değil mi? Sokağın adını bulamadım ben ya. Sokağın adı Nepal dilinde yazıyor. Bakalım şuradan bir bakalım. Buraya tıklayınca Latincesini gösterecek mi? Yani burayı nasıl bulabilirsiniz biliyor musunuz? Bakın şöyle mekanlar var yalnız burada. Bakın buranın adı Lord of the Drinks. Hani önden geçmiştim ya. Bakın içerisi böyle. Wow, wow çok iyiymiş. Oo, buraya bir hafta sonu geliyoruz arkadaşlar. Lord of the Drinks'e hafta sonu geliyoruz. Çok beğendim. Bir de gece hayatına bakarız buranın nasılmış. Ama ben hala sokağın adını buldum. Sokağın adı Bhagwati Mark dostlar. Bhagwati yazarsanız bu yola çıkıyor direkt. Thank you so much sir. Yeah, Hello. very good. Thank you. Polis abiler burada çevirme yapıyorlar. Alkol kontrolü. Adamlar biliyor babacığım nerede çevirme yapacaklarını. Güzel oldu bir. Bugün sadece çalıştım, video yaptım bugün. Neredeyiz biz? Hop uzaklaştık. Şuradan gitmemiz lazım. Şey yapmayı düşünüyorum. Buradan gitmeden burada o kadar çok dövmeci var ki gitmeden bir Everest dövmesi yaptırmak istiyorum. Böyle buradan bir hatıra. Öyle bir isteğim var. Gittiğim her ülkede küçük de olsa bir dövme yaptırmak istiyorum. Ve onu burada Everest dağ resmiyle bir küçük bir dövme yaptıracağım herhalde. Müzik sesleri geliyor mu? Burası böyle dostlar. Dediğim gibi Nepal'i çok seveceksiniz. Bak buradan da çok güzel müzik geliyor. Live Tonight. Arkamdaki yerden. Aa bak bu reggae şeyi de görmüştüm.
Google yorumlarda falan mekanlara bakarken görmüştüm Regi. Altında da Fire Club. Bak bu brokoli satıyor bak tipinden belli. मैं सोचा का चले गए भाई वही तुम काम बंद किया ना वही Gaz bas. İçeride karaoke ve bar var. Buralar bayağı, yalnız hafta sonunu düşünebiliyor musunuz buranın? Allah'ım şunun bak şuna bak şuna bak çok güzel. Namaste Tom ve Jerry Pub. Gothic Reef Bar. Nasıl ama mekan? Hello. Yes, after I come back bro. Thank you. Smart hand. Bak smoke, haşhaş. Oğlum lan yapmayın. Hadi de canlı müzik yapıyorlar. Nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz. Tekrar diyorum Nepal'e bayılacaksınız. Nepal'i çok seveceksiniz. İyi ki Nepal'e geldim diyeceksiniz. Bu dediğimi bir kenara yazın dostlar. Lokal. Güzel müzik dinleyecekler var. Ama burada işin garip tarafı ne biliyor musunuz? Mesela böyle bir çatı katı mekanı Türkiye'de olsa küçük bir soba koyarlar oraya. Bir UFO koyarlar. Burada insanların götü titreye titreye mekanda oturuyorsun. Ne bir soba var, ne bir ısıtıcı var, hiçbir şey yok. Resmen götün donuyor şeyde otururken. Böyle bir akşam gezisi oldu baksanıza. Çok güzel böyle kenarda köşelerde çok güzel mekanlar var. Ben Nepal'e bir daha gelirim. Hindistan'ı bilmem ama ben Nepal'e bir daha gelirim diye düşünüyorum. Gelinir değil mi? Siz de gelin bence. İmkanları zorlayın arkadaşlar. Buraya gelin. Everest tamam çıkmayabilirsiniz. Pokora var mesela burada mükemmel bir şehir. Ben gideceğim. Everest'ten döndükten sonra gideceğim oraya. Kesinlikle gelmelisiniz. Çok yaşa kanka. Buradan da sola dönünce bizim mekana geliyoruz. Bizim mekan dediğim bizim otelimize, hostelimize. Otelimin adı Rest Hub. Gayet temiz. 4 dolara kalıyorum gecelik. 4 dolar ödüyorum. 3 dolara da yer var. Ama 3 dolara da yer var ama hani 1 dolar 40-45 lirayı da muhabbetini yapmayalım değil mi? Deli gibi brokoli kokuyor ya. Evet, otelimi de göstereyim size. Gelmişken en azından. Otele yaklaşınca açacağım. 3-4 dakika kaldı. Şurayı görüyor musunuz? Rest Up işte. Orada kalıyorum. Girişini falan da göstereyim. Ben gayet beğendim yani. Temiz. Çalışanlar yardımsever. Ve her gün gerçekten sabahları şahit oluyorum. Tuvaleti, banyoyu çok güzel bir şekilde temizliyorlar. Hindistan'dan sonra
O kadar iyi geldi ki burada kalmak. Evet. Aradan giriyoruz. Ve hostelimize hoş geldik. Namaste. How are you, bro? Good, how are you? I'm fine, thank you. I want to take a video. Sure, bro. Your hotel. See you. See you tomorrow. Arkadaşlar, şöyle göstereyim çıkarken sizlere. Burası 1. kat. Ben buranın 2 kat üzerindeyim. Her kat temiz. Bakın burada ne var? Burası bağış kutusu. Şu gördüğünüz bağış kutusu. Buraya gelip eşyalarını geri götürmek istemeyen insanlar buraya koyuyor. İhtiyacı olanlar da buradan alıyor. Ondan sonra bakın burası. Benim katım bura mıydı? Evet. Ben burada kalıyorum. Şöyle göstereyim size banyoyu falan. Burası banyo kısmı. Burası tuvalet. Burası duş alanı arkadaşlar. Ondan sonra odaya gidelim. Odamızı göstereyim size. Oda burası. Şunlar benim eşyalarım. Şurası benim yatağım. Ben 6 kişilik odada kalıyorum dostlar. Gelin. Teras katı göstereyim size. Üzgünüm, anlamıyorum. Telefonumu anlamıyorum diyor. Evet. Bunlar çok iyi değil mi? En çok da bunlar hoşuma gidiyor zaten. Evet. Teras katına hoş geldiniz. Ayakkabıları çıkartıyoruz girişte. Bakın burada. Çayınızı, kahvenizi. Hello madam. You close, eh? Yeah. Okay. Burası çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi alabileceğiniz bir yer. Buradan yukarı çıkınca da akşam bir Katmandu manzarası göstereyim size. Burası da teras katı. Şöyle gidelim. Ve dağların eteğinde görünmüyor olabilir ama küçük bir Katmandu görüntüsü sizlere. Otelin yukarıdan görüntüsü de böyle dostlar. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bugünü böyle kısa geçtik. Çok fazla bir şey görmedik. Çok fazla bir yere gitmedik çünkü çalıştık. Everest'e çıkmadan önce bir video yapmak istiyorum. Yani bir video değil aslında 3 video. Bir videoyu 3'e bölmek istiyorum ve o videomu da ben Everest'teyken yavaş yavaş planlı bir şekilde örnek veriyorum. 3 hafta olmayacaksam bunu bir hafta olarak 3'e bölmeyi istiyorum. Bakalım düzenleyebilirsem yayınlayacağım. Düzenleyemezsem artık buna böyle kısmetleyeceğiz arkadaşlar. İyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. Katmandu'dan 4. günümüz sona erdi. Bitirdik. Çok güzel geçiyor. Katmandu'yu çok sevdim, çok beğendim. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Sizlerden küçük bir ricam. Sakal, saç birbirine karıştı anasını satayım. Ama böyle olsun. Çok iyi. Döneme hazırlanıyoruz. Dostlar dediğim gibi sizden ricam küçük bir destek atın bana. Kanalıma abone olun. Videolarımın altına yorum yazarsanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Eski videolarımı da izlemeyi unutmayın sakın. Efsane videolarım var ha. Mesela bir Kahire videolarım, onun dışında Ukrayna videolarım. Ben biliyorsunuz bu yola çıkmadan bir ay önce, bundan 4 ay önce Ukrayna'daydım. Ve Ukrayna'da Allah'ım yarabbim hala yayınlayamadığım, yükleyemediğim videolarım var Ukrayna'dan. Ve emin olun Ukrayna videolarımı izleyecekseniz efsane görüntüler var. Haydi iyi geceler. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.